hoş geldiniz. Bugün Samanyolu'ndaki olası hiper medeniyetlerden ve bu medeniyetleri sınıflandırmak için kullanılan Kardashev ölçeğinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda insanlığın neden tip 2 medeniyet olamayabileceğini ve tip 2'ye geçiş sürecinde büyük ihtimalle elenme olasılığımızı ele alacağız. Ancak bu duruma rağmen Samanyolu'nda en az 3 adet tip 3 medeniyetin var olabileceği düşüncesini mantıklı bir zemine oturtarak tartışacağız. Öncelikle Kardashev ölçeği nedir? Zamanında astrofizikçi Nikolay Kardashev tarafından ortaya atılıyor bu ölçek. Kabaca medeniyetleri enerji tüketimlerine göre sınıflandırır. Medeniyetleri 3 seviyeye ayırıyor. İlki tip 1 medeniyet. Bunlar gezegen ölçeğinde enerji kullanabilen medeniyetlerdir. Bu seviyedeki bir medeniyet kendi gezegeninin tüm enerji kaynaklarını kontrol edebilir. Tip 2 medeniyet yıldızlarının tüm enerjisini kullanabilen medeniyetlerdir. Yani bir Dyson küresi gibi yapılar inşa edip kendi yıldızlarının tüm enerji çıkışını yakalayabilir ve bu enerjiyi kullanabilir. Bu medeniyetler artık gezegenlerine bağlı kalmaz ve yıldızlar arası yolculuklar yapabilirler. Tip 3 medeniyet galaksi ölçeğinde enerji kullanan medeniyetlerdir. Yani galaksilerinin tüm enerji kaynaklarını kullanabilir ve galaksinin farklı bölgelerinde koloniler kurabilir. Tip 3 medeniyetler galaksi çapında bir süper güç haline gelir. Şimdi gelelim önemli bir soruya. İnsanlık tip 2 medeniyet olamaz mı? Olamaması için önünde birkaç büyük engel var. En önemlisi de büyük filtre hipotezi. Buna göre evrende zekaya dayalı yaşamın yaygın olmamasının nedeni medeniyetlerin büyük bir kısmının gelişimlerinin belli aşamalarında başarısız olmasıdır. Yani doğal afetler, kıtlık, hastalıklar, küresel ısınmalar, buzul çağı ve en önemlisi de anlaşmazlık yaşayıp bu çok akıllı medeniyetin birbirlerini yok etmesi gibi faktörlerin her biri hem zekaya dayalı bir yaşamın sürdürülmesi hem de bir hiper medeniyet olma yolunda birer elektir. Büyük filtre denilmesinin sebebi de bu. Medeniyetler hiper medeniyet seviyesine gelene kadar bu tarz filtrelerden geçmek zorunda. Bu medeniyetlerin büyük çoğunluğu da bu sınavlardan geçemeyip eleniyor. İnsanlık şu ana kadar bir hiper medeniyet değil, tip 1 medeniyet olmaya çalışıyor ve kabaca tip 0.7 gibi bir yerlerdeyiz. Ve büyük bir aksilik çıkmazsa insanoğlu çok yüksek bir ihtimalle tip 1 medeniyeti görecek. Bunun için tek gereken şey zaman. Çünkü fosil yakıtların tükeneceğini bilerek ona alternatif olan temiz ve yenilenebilir enerjileri şimdiden yerine koymaya başladık. Yani nereden enerji bulacağız diye kara kara düşünmüyoruz. Plansız değiliz. Her geçen sene güneş panelleri vesaire çok daha verimli hale getiriliyor. Yani tip 1 medeniyet olma konusunda teknoloji olarak önümüz gayet açık. Fakat esas sınav tip 1'den tip 2'ye geçerken veriliyor. Çünkü bizde olduğu gibi kabilecilik mantığıyla ülkelere bölünüp birbirlerine nükleer atan dangalaklar bile gördüğünüz gibi tip 1 medeniyeti olabiliyor. Bu yüzden asıl filtre tip 0'dan tip 1'e geçerken gerçekleşmiyor. Tip 1'den tip 2'ye geçerken medeniyetlerin verdikleri en büyük sınav birlik olabilmek ve tek gayenin bilim, teknoloji ve özellikle uzay programlarına ağırlık vermesi olduğudur. Bu yüzden ben insanoğlunun hiçbir zaman bir tip 2 medeniyet olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kabilecilik mantığı ile ülkelere ayrılmış durumdayız ve ülkeler arası ilişkiler adı altında denge politikası denilen bir kavramın oluştuğu ve geçerli olduğu bir olasılığa şekillendi bizim gezegenimizin medeniyeti. Bu olasılığın yaşatacağı senaryoda kaçınılmaz olarak kaynak savaşları gibi en büyük düşmanın kendi türü olduğu bir gerçeklik doğurmuş. Sadece kağıt üzerinde yapılan anlaşmalar ile kimsenin kimseye saldırmadan yaşaması uzun vadede sürdürülebilir değil. Binlerce yıl boyunca böyle bir dengeyi korumak imkansıza yakın. Sadece hadi birbirimize saldırmayalım temalı ikili anlaşmalar ile on binlerce veya milyonlarca yıl kimse kimseye saldırmadan duramaz. İlla biri birine nükleer atacak veya nükleer serpintinin kendisini de yok edebileceğini öngördüğü için gelecekte o dönemin kimyasal silahı hangisiyse onu kullanırlar. Ülkelere bölünmenin başka bir sıkıntısı da şu. Hepsi ben teknoloji geliştirmeyi bıraksam öbürü devam edecek diyor. Gelecekte esir düşmemek ve kendi topraklarını koruyabilmek için herkes bir başka ülke yüzünden bu çaresizlik zincirinin halkasını oluşturuyor ve geri kalma korkusundan ötürü zinciri de kıramıyor. Neticede acınası bir sonsuz döngüye girmiş durumdalar. Bu yüzden de ağırlıklı olarak askeri havacılık ile ilgileniliyor. Esasında yemeden içmeden tüm ülkeler birlik olup sadece sivil havacılık ile ilgilenmeleri gerek. Esas tehdit senin kendi gezegenindeki kendi medeniyetin ise sen diken üstünde sadece kısıtlı olarak bir teknoloji üretebilirsin. Medeniyetinin gelişimini bayağı yavaşlatırsın. Çünkü dikkat ederseniz mevcut teknoloji üretimi ya devlet destekli şirketler ya da gezegendeki bir avuç hayalperestin merak duygusu içinde bir şahsi girişimiyle oluşmuş özel şirketler üzerinden ilerliyor. Farklı ülkelerdeki beyinleri bir araya toplamanın önemini de bu özel şirketler üzerinden çok net anlayabilirsiniz. Üstelik devletler bu teknolojiye çok daha önceden başladıkları halde şirketler tarafından geçildiler. Şimdiden teknolojide devletleri geçtiler ve devletler bu şirketlerden teknoloji yardımı ister hale geldi. Öyle devlet sırrı teknoloji transferi gibi gezegenin medeniyetini yavaşlatıcı saçmalıklara takılmasalar birlik olmanın sağladığı ayrıcalıktan faydalanıp medeniyetin bilimsel ve teknolojik gelişim sürecini maksimize edebilecekler. Askeri endüstrideki ülkeler
arasındaki kızışan rekabetten ötürü bunun teknoloji üretimini teşvik ettiğini düşünebilirsiniz. Fakat birlik olsalar ve herkes kendi teknolojisini masaya koysa bundan kat kat daha hızlı hem askeri hem de sivil havacılık ilerler. Bir belgeselde dibimizdeki Mars'a bile gidip orayı yaşanabilir bir hale dönüştürmenin en iyi ihtimalle 10.000 yıl süreceğini görmüştüm. Yani 10.000 yıl boyunca kaçacak başka yerimiz yok diye düşünürsek şimdiden herkese dar gelmeye başlayan bu ufacık soluk mavi noktayı patlatmadan durmamız gereken en az 10.000 yıllık bir test var önümüzde. Bunun dışında her tarafta süper volkanlar var. Bu da sera etkisi ve sonrasında bir buzul çağı demek ve bu süper volkanlara dair sadece acınası bir şekilde bölgeyi tahliye etmekten başka insanoğlunun hiçbir planı yok. Çünkü bu tür volkanları durdurmanın bilinen bir yolu yok. Büyük filtrenin içinde bu tarz doğal afetler de olduğunu söylemiştim. Hadi dışarıdan gelebilecek göktaşı tarzı davetsiz misafirleri rotasından saptırabilecek bir sürü başarı vaat eden fikir var. Ama kendi gezegenimizde tutsa az. Süper virüsler gibi karşısında bağışıklık şansımızın bulunmadığı, az önce bahsettiğim süper volkanlar gibi pek çok iç felaketle de yüzleşmek zorundayız. Büyük filtre bu yüzden de koca evreni sessizleştiriyor. Ben bu videonun konusu olmadığı halde sırf merak edersiniz diye videoyu uzatıp insanoğlunun hipermedeniyet serüvenini anlatmak istedim. Şimdi gelelim videomuzun esas konusuna. Samanyolu'ndaki hipermedeniyetler. Onların da hipermedeniyet serüveninden bahsedelim. Sonrasında sadece kendi galaksimizde kaç adet tip 3 medeniyetin bulunabileceğinin matematiğini hesaplattım. Yapay zekanın çıkarımını göstereceğim. Şimdi büyük filtre ile ilgili bilgimizi tekrar tazeleyelim. Büyük filtre teorisi evrende neden yaygın bir şekilde zeki yaşam formlarına rastlamadığımızı açıklamaya çalışır. Bu teoriye göre evrimsel bir süreçte bir ya da birkaç aşama çoğu medeniyetin aşamayacağı kadar zorlayıcıdır. Az önce kendi medeniyetimiz üzerinden de anlattığım sebeplerden ötürü tip 2'ye geçişte medeniyetlerin çoğu büyük filtreden geçemiyor. Ama bir kez tip 2 oldukları vakit kapılar onlara tamamen açılabiliyor diyebiliriz. Çünkü bir kez tip 2 seviyesine ulaşanlar zaten yeterli adanmışlık ve odaklanmışlığa sahip olduklarını geçtikleri en büyük sınav bile kanıtladıkları için zaten kafası çalışan ve kendi kendilerini yok edecek ilkellikte olmadıklarını kanıtlayan bir medeniyettir. Bu tip 2 medeniyetlerin de kabilelere ayrılmamış ve tek merkezden yönetilen bir federal bir devlete sahip bir medeniyetin içinden çıkması zorunlu olmamakla birlikte oldukça yüksek bir ihtimal. Neticede esas sınav tip 1'den tip 2'ye geçerken verildiğinden geriye filtrede eğlenmelerine neden olabilecek, baş edemeyecekleri neredeyse hiçbir faktör kalmayacağı için haliyle kaçınılmaz olarak tip 3 olmaları için gereken sadece zaman, ki Samanyolu'nda bundan istemediğiniz kadar vardı. Samanyolu'nun 13.6 milyar yaşında olduğu biliniyor. Bu evrenin yaşı olan 13.8 milyara çok yakın. Yani evrenin ilk oluşan galaksilerinden birisi olduğumuz biliniyor. Şu an için evrenin en yaşlı yıldızları da Samanyolu'nda keşfedildi. Onların da 12-13 milyar yaşında olduğunu düşünüyorlar. Bizim medeniyetimiz 4.6 milyar yıllık gezegenimizin başının bir türlü doğal felaketlerden kurtulmaması şanssızlığından ötürü anca 200-250 yıl önce sanayi devrimini başlatıp modern anlamda bir teknoloji üretimine girişebildi. Bir müddet bütün gezegen su küreydi. Yer kabuğu oluştu. Onun soğuması için de bir zaman gerekti. Göktaşı düştü. Türlerin çoğu yok oldu. Süper volkanlar patladı. Volkanik kışlar yaşandı. Yine canlıların büyük çoğu yok oldu. 5 kez büyük buzul çağı geldi. Başka bir göktaşı çarptı. Dünyadan bir parça koparıp ayı oluşturdu. Bunun gibi olaylar zeki yaşam formlarının oluşumunu milyarlarca yıl geciktirdi. Yani gezegen oluştu oluşalı başı dertten kurtulmadı. Yaşama elverişli ortamın çok geç sağlanmasından ötürü çok vakit kaybetti. Ama bir başka gezegenin başına hiç bu kadar aksilik gelmemiş olabilir veya çok az gelmiş olanlar vardır. Öte yandan bizim yıldızımız olan Güneş ile gezegenimiz neredeyse aynı yaşta ama 12-13 milyar yaşında yıldızlar da var ve onların da çoğunlukla gezegenleri yıldızları ile çok yakın yaşta. Çünkü yıldız ve gezegen sistemleri birlikte oluşurlar. Yani Samanyolu'nda 13 milyar yaşında bir gezegen düşünün. Bizimkisinden 8,5 milyar yıl önce var olmuş. Korkunç bir zaman tasarrufu. 12-13 milyarın ilk 2-3 milyarında başlarını bizdeki gibi felaketler gelme payını düşürsek bile Samanyolu galaksimizdeki zeki bir yaşamın var olabilmesi için çoğu gezegenin temizinden 10 milyar yılı var. Yani yeterince zaman vardı bunun için. 10 milyar yılda bir tip 3 medeniyet rahatlıkla yetişir. Bizim modern insan atalarımızın 300 bin yıl önce ortaya çıktığı sanılıyor. Onların modern türlerinin 10 milyar yıl önce ortaya çıktığını düşünün. Koskoca 10 milyar yıllık bir pozitif bilim geçmişine sahipler. Yani 10 milyar yıllık bir fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, astronomi, yer bilimleri birikimi olduklarını düşünün. Evrenin nihai formülünü bile bulmuş olabilirler. Samanyolu'nun geneline baktığım vakit özellikle tip 3 medeniyetin olması tüm bu saydığım sebeplerden ötürü bana kalırsa kaçınılmaz gibi bir şey. Matematik de bunun olabileceğini gösteriyor. Hemen o matematik hesaplamasına geçelim. Ben bu hesaplamayı bir yapay zeka olan ChatGPT'ye yaptırdım. Bu hesaplamayı yaparken çeşitli adımlara böldü. Göz önünde bulundurduğu kriterlere baktığım vakit şunu söyleyebilirim. Kendisi muhtemelen bu hesaplamayı yaparken Drake denklemini
denkleminin faktörlerini kullanıyor. Kendisi Samanyolu galaksisi içerisindeki akıllı medeniyetlerin sayısını hesaplamak için kullanılan denklemdir. Drake denklemine göre de galaksimizde 10.000 akıllı medeniyet var olduğu tahmin edilmekte. İlk adımdan birlikte ilerleyelim. Birinci adım Samanyolu'ndaki yıldız sayısı. Samanyolu galaksisinde tahminen 100 milyar ila 400 milyar yıldız bulunmaktadır. Biz ortalama olarak 300 milyar yıldızı temel alabiliriz. Bu galaksideki potansiyel enerji kaynaklarının ve olası gezegenlerin sayısını temel alır demiş. Hemen en yıldız şeklinde formülize etmiş. İkinci adım yıldız başına gezegen sayısı. Samanyolu'ndaki yıldızların çoğunun gezegenlere sahip olduğu düşünülmektedir. Ortalama olarak her yıldız başına 1 ila 2 gezegen yaşamı barındırabilecek koşullara sahip olabilir. Bu senaryoda her yıldız başına ortalama bir gezegen olduğunu kabul ediyoruz. Bu galakside yaşamın gelişebileceği potansiyel gezegenlerin sayısını belirler. Şurada aslında normalde 1,5 olarak ortalama almıştı. Ben daha da kötümser bir tablo yapmasını istediğim için buraya bir gezegen dedim. Burada da formüle eklemiş oldu. Üçüncü adım yaşamın gelişme olasılığı. Her gezegende yaşamın gelişme olasılığını oldukça düşük kabul ediyoruz. Yani 1/1000. Bu her bir gezegenden yalnızca birinde yaşamın ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Bu düşük olasılık yaşamın evriminin ve gerekli koşullarının nadir olduğu düşüncesini yansıtır. Buraya da 1/1000 formülünü eklemiş. Bu durumda yaşamın gelişebileceği gezegen sayısı 300 milyon. Şimdi bunu bir adım daha ilerleterek zeki yaşamın gelişme olasılığını bulmaya çalışıyor. Yaşamın geliştiği her gezegende yeni bir yaşamın ortaya çıkma olasılığı daha düşük olarak kabul edilir. Yani 1/1000. Zeki yaşamın ortaya çıkması yaşamın gelişiminin bir adım ötesinde olan ve evrimsel süreçler gerektiren bir durumdur. Bu durumda zeki yaşam barındıran gezegen sayısı 300.000. Yani zeki yaşam barındırabilen 300.000 tane daha gezegen buldu tıpkı bizler gibi. Beşinci adım tip 1, tip 2 ve tip 3 medeniyetlerin gelişme olasılığı. Teknoloji üretmek ve medeniyet geliştirmek için 10 milyar yıl gibi uzun bir zaman var. Burada 10 milyar yılı ben dahil ettim aslında formüle. Çünkü normalde formüle çok önemli bir faktör olan zaman faktörünü koymadı. Ben de az önce size anlattığım sebeplerden ötürü bir 10 milyar yıllık bir pay verdim. Bunu da formül değişkeni olarak ekstra bir parametre olarak dahil etmiş olduk. Bunu basit bir modelle değerlendirirsek bu tür olayların 10 milyar yıl boyunca yenileneceğini ve gelişebileceğini varsayabiliriz. Örneğin her 100 milyon yılda bir yeni zeki medeniyetlerin ortaya çıkma olasılığı olduğunu varsayalım. Bu durumda toplam fırsatlar şu şekilde hesaplanır. Toplam fırsatı bulmak için 10 milyar yıllık verdiğimiz zaman dilimini her 100 milyonda bir yeni bir zeki yaşamın ortaya çıkma ihtimali olarak 100 milyon yılda bir olduğunu düşünerek böldü ve 100 fırsat olarak buldu. Bu durumda zeki yaşam formu olan 300.000 gezegenin her biri tip 3 medeniyete ulaşmak için 100 farklı fırsata sahip olacaktır. Bu fırsatlar toplamı medeniyetlerin gelişme olasılığını artıracaktır demiş. 6. adım toplam tip 3 medeniyet sayısı. Şu anda esas bu videonun konusu olan hesaplamamız burada geliyor. Yukarıdaki faktörler göz önüne alındığında Samanyolu galaksisinde toplam tip 3 medeniyet sayısı şu şekilde hesaplanır. Tip 3'ü bulmak için önce 300.000 sayısını formüle yerleştirdi. Sonra tip 3 medeniyetin her 1 milyon ihtimalde bir ortaya çıkabileceğini düşündüğü için 1 milyonu buraya denkleme yazdı. Sonuç olarak da burada bir 100 fırsatımız vardı. 100 fırsatı 1 milyon ihtimalde bir 300.000 gezegen içerisinden 30 farklı medeniyet şeklinde açığa çıkardı. Sonuç 10 milyar yıl gibi uzun bir zaman diliminde medeniyetlerin evrilmesi ve tekrar gelişmesi için birçok fırsat olacaktır. Bu kötümser senaryoya rağmen Samanyolu galaksisinde yaklaşık 30 adet tip 3 medeniyet olabilir. Bu sonuç medeniyetlerin uzun zaman dilimleri boyunca teknolojik seviyelerini artırabilme ve evrimsel süreçleri geçirme şansını göz önüne bulundurduğunuzda ortaya çıkmaktadır demiş. Ben bundan da 10 kat daha kötümser hissediyorum ve diyorum ki 30 yoktur ama en az 3 tane vardır. Sonuç olarak galaksimizde şu an tip 3 seviyesine ulaşmış medeniyetlerin olma ihtimali sadece teorik bir düşünce değil. Aynı zamanda evrenin genişliği ve yaşamın potansiyeli göz önüne alındığında oldukça mantıklıdır. Bu videoda sadece Samanyolu'nu düşünmek istedim ama madem evrenin genişliği dedik, hadi işi bir anlığına daha da ciddileştirelim ve limitleri kaldırıp ölçeği tamamen genişletelim. Az önce hesabımızı yaptık. O sadece bir galaksi içindi. Bizde bundan 2 trilyon var. O hesabı şimdi trilyon galaksiyle çarpın. Hala da bu evrende yalnız olduğumuza inanmak isteyen var mı? Arkadaşlar kendinizi kandırmayın. Arkadaşlar kendimizi aldatmayalım. 13 milyar yılda bizden başka zeki bir medeniyetin ortaya çıkması kaçınılmaz. Biz onların en büyük kanıtıyız. Biz varsak onlar da varlar. Varsalar neredeler diye sormayın. Bu videonun konusu o değil. Bu konuda pek çok yerli kanalın Fermi paradoksu, karanlık orman teorisi gibi bir sürü açıklamalar getiren videoları var. Meraklısıysanız o tarz neden diğer uzaylılarla henüz temas sağlanmadığına dair getirilen açıklamaların bulunduğu videoları izleyebilirsiniz. Ben o konuda bir video yapmayacağım. Bunları onlarca kanal anlattı. Ben zaten o bilinen paradoks ve
ve teorilerin belki de hepsini bildiğim halde Samanyolu'nda en az 3 tane tip 3 medeniyet var diyorum. Seneler önce Samanyolu'ndaki tip 3 medeniyetlerin var olma ihtimalini farkında olmadan direkt denkleminin çoğu kriterini kendi denklemime dahil ederek kendi zihnimden hesaplamıştım. O zaman 3 sonucuna ulaşmıştım. Hala da konumumu değiştirmedim. Aynı sayı üzerinde duruyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu kez bu bir eğitim videosundan ziyade bir beyin fırtınası videosu. Sizce Samanyolu galaksisinde kaç adet tip 1, tip 2 veya tip 3 medeniyet var? Yorumlarda buluşalım. Hem kanalımızın etkinliği de artmış olur. Bu konuyu burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Kanalımda bu tarz pek çok video var ama izleyenler videolarıma yorum yapmadıkları için 80'den fazla videom olduğu halde YouTube algoritması beni ana sayfaya çıkartmıyor. Siz bu videodan bir fayda gördüyseniz başkaları da faydalanabilsin diye videoyu beğenip yorum atarsanız algoritma kanalımı daha çok kişiye önerebilir. Merak ederseniz kanalımda bunun gibi bilgilendirici videolar mevcut. İlginizi çekerse beklerim.